Evet. LED farlar komple LED. Evet. Güzel. Hocam teste çıkmak ister misiniz bu arada? Ben bir çıkacağım teste zaten. Beraber çıkarız. Yani çıkıp görmenizi tavsiye ederim. Bir evet, rampa, evet. bir hani... Yalıtıp görmenizi tavsiye ederim çünkü yalıtım çok, ben kendim söylüyorum, eskiler Qashqai kullandığım için yalıtım çok iyi. Elektrikli mi ya? Yok abi. Hibrit. Yok ya, o değil. Bu Tekno gemi. Ayakla tekrar kapatıyor mu Emre Başkan? Bravo. Bir de elle deneyelim. Bir de bunun şöyle bir özelliği var. İstediğin yerde durdurabiliyorsun. Evet. Qashqai Family Team Orta Karadeniz grubu. Emre Başkan bakalım test sürüşü yapacak. Önce bir aynalarımızı ayarlıyoruz güvenlik olarak. Evet. Bu arada Nissan Asal Otomotiv'e de teşekkür ederiz. Böyle bir fırsat verdi bize. Güzel bir etkinlik oldu. Biz eski Qashqai kullanıcıları geldik. Yeni Qashqai'yi böyle bir test edeceğiz. Bakalım nasıl olmuş, neler değişmiş. Rica ederiz. Öncelikle hoş geldiniz yeni Qashqai'ye. Şu ekrandaki kalite çok artmış ya, o belli. Evet, görüntü kalitesi değişti. Kalite. Bu arada ondan da bahsedelim. 12 inç miydi o? Evet, 12.3. O şey TFT ekran. Evet. O da 12.3. O 12.3, öbürü de 12. Evet. Güzel. Head-up display'i göremedim. O opsiyonel mi? Opsiyonel, evet. Onu istersen opsiyonel ekletebiliyorsun. Bastın mı gidiyor mu? Aracın şu anda standart modu. Standart modda gidiyor. Emre Başkan araba sınırlarını konuşturdu yani. araba sınırlarını zorluyor. İlk tepkisini merak ettim. Şimdi de spor mod var galiba. Spor modu Evet. alalım diye. Ama Bu arada şurada bir Hemen grubumuzun üyesi araç var. Şu en evet, sağdaki Qashqai spor Family Team üyesi. Sağdaki spor mod. Evet. Şu an spor Şu an mod. spor modda. Evet. Zaten spor diye yazıyor şu an. Oo, bir dakika. Hiç gaza dokunmadım ama şu an kafasını Patinaj attı yani. aynen. Kaç beygirde? 160 beygir. 160 beygir. Evet, 270 tork var. 270 torku var. Tamam. Şu kör nokta uyarıcılar var şeyde. Kör nokta uyarı sistemi. Bak aynalarda şurada Aynen görünüyordur. Aynada Radar galiba değil mi? evet, orada polisler vardı hocam. İleride polis noktası var ama radar değil büyük ihtimalle abi. Öndeki bizim yine Bizim gruptan Qashqai bir- Family Team. Evet. Evet, Fikret Mırık. Fikret Bey mi? Evet. Gazı biraz kökleyince motor sesi hafiften geldi. Evet. Ama böyle yarışıyor muyuz şu anda? O kaç motor Fikret Bey'inki? Geç diyor. Sanki biz geçemeyecektik. Şu an 100 kere. Rüzgar sesi Biraz var. hafiften bir rüzgar ama 140'da Normal. 140'dayız. Hafiften bir rüzgar sesimiz var. Evet. Devam edelim istersen. Motor sesi Geçer. o kaç motor şeydeki? Şeyi merak ettim bir dakika. Şu an 1.6 dizel otomatik. O da 1.6 dizel mi? Güzel. Demek ki evet. Şeyi nasıl, adaptif hız sabitleyicisi nasıl kullanıyoruz? Hemen isterseniz o dönüşte anlatayım. Tamam, dönüşte yapalım. Dönüşte Tamam. Hı hı. anlatalım onu.
Koltukların ısıtmalı olduğunu söyledik. Masaj özelliği var her Masaj iki özelliği koltukta. var. Ayrıca direksiyon ısıtmamız da mevcut. Kör nokta uyarı sistemi var güvenlik olarak donanımda. Evet. Kendi başına frenleme yapabilen çarpışma önleyici kaza sistemimiz mevcut. Otonom olarak çalışır. Arka çapraz trafik akışını hisseden arka çapraz uyarı sistemimiz var. O şekilde. Elektrikli bagajımız var araçta. 19 zaten çelik jantlarımız Masa var. özelliğini açtım, sırtıma bir şeyler vuruyor. Masaj özelliği. Dönüyor Buradan muyuz? dönüyor. Evet. Süspansiyonlar bağımsız süspansiyon. Bağımsız süspansiyon. Evet. O güzel olmuş. Mesela şu Şimdi- çukurdan biz daha fazla hissederdik. Bu biraz daha absorbe etmiş. Sağlam çukurdu ama. Evet, bayağı iyi çukurdu. Şimdi şöyle 4x4'lerde bu özellik var. Bağımsız He. süspansiyon. 4x2'lerde bağımsız süspansiyon yok. Yok. 4x4'te bağımsız süspansiyon. 19 jantları var. Yanak genişliği biraz arttırılmış. O güzel olmuş. 235 oldu. Evet. 235 50 19. Ha evet. Şu anda ne yaptık? Şerit takip sistemi açıktı benim. Evet. Şerit takip değil de şeritte tutuyor mu mesela? Frenleme yapıyor. He. Yani şeritte İçinde tutmuyor, bir frenleme uyarı yapıyor. sistemi çıkıyor. He. Uyarı yapıyor ve frenleme yapıyor bağımsız olarak. Bu araziye nereden çıkıyoruz? Dediğiniz yerden. Devam edelim. Şurada bak şerit değiştirirken sesli uyarmadı. Şimdi sesli uyarı J11'de var. He, bizde J12'de vardı evet onun için dedim. J12'de sesli uyarı yok. J12'de otomatik frenleme yapar. He, kendisi uyarı Aha. frenleme yapıyor. CVT şanzıman yine. Evet. DCT'den neden vazgeçildi? Hani onun Şöyle bir şey 4 çarp Şu an bas çok özledim böyle. Bastı ve 12.6 mı diyor galiba, yanlış mı görüyorum? 12.6 şeyi Evet, gösteriyor. O anlık şu andakini gösteriyordur Tabii, herhalde. 12.5, 12.6. DCT'den neden vazgeçildi? Çünkü DCT CVT kadar 4x4'e uyumlu bir şanzıman değil. Aslında esasında o da güzel, çok Seri atak ama seri he, atak bir şanzıman ama CVT kadar performans 4x4'te veremiyor. O yüzden bir şanzıman değişikliğine gitti yeni site. öyle mi? Biz de bak tam tersini düşünürüz aslında. CVT biraz daha törpülüyor gücünü diye yorum yapıyoruz aslında ama tam Evet. tersi mi yani? Evet, evet. He. Ya CVT Kör nokta uyarı sistemi de var. evet aynalarda hemen ışıkla yapıyor, uyarıyor. Buradan yukarı çıkabiliriz. İçerinin genişlediğini görüyoruz zaten. Diz mesafesi falan bayağı yani kafamda ben de 1.78 boyum var mesela, çok rahatım. Şurada havalandırmaları koymuşlar. USB şarj şeylerini USB girişleri koymuşlar. Type-C var. Evet, USB. Hemen şuradan açıyoruz. Şey- Bu ön cam rezidansı da vardı. Buradan Biraz sert plastiği var ama Bir şey direksiyon ses yapmaz herhalde, yani yine kalite vardır. Şeyi yapmışlar mı acaba ya? Bu tuşları ışıklandırmışlar mı? Bu Kaşkay'da biz en çok bunu eleştiriyorduk. Işıksız tuşla hani cam kaldırma tuşlarımız falan Işıklanmıştır. Işıklanmıştır herhalde. Şu an direksiyon ısıtma açık mı? Evet şu an açık. Bülent hocam direksiyon ısıtması da buradan açılıyor. Evet onu. Buradaki iç aydınlatmaları LED yapmışlar ama sarı ışık yapmışlar. LED değil onlar, sarı ışık. LED değil mi onlar? Yok değil. He. Evet. Yani gönül isterdi ki hava karlı olsun. Ya işte. 4x4'ü kullanalım değil mi? Bir deneyim Aslında. yaşayın çünkü ben ilk geldiğimde test aracında dediğim gibi ucuz zeminde bayağı kar vardı, orada deneyimledik He. ve Soldan mı? heyecanla. Şuradan biraz yukarı çıkabiliriz. Yani burada çok bozuk yol. Buradan şurada var. devam et yukarı. Yukarıya doğru Emre. devam edelim. Oradan sonra bozuk yol geliyor. Solda var. Evet, Test biz bir edeceğiz. tur at. Ne yapıyor Yol bu? bozuluyor böyle. bu şekilde. Aynen. Kamyoncular işte önlemini almıyor. Aslında oranın üstünü kapatması lazım o. Zaten böyle bir Bak şimdi evet. Hiç trim sesi gelmiyor. Fazla bir sarsmada sarsmıyor bizi bak. Evet. derin çok. Modları değiştirin isterseniz. Orada modlar var. Şimdi zeminden kaynaklı bir sıkıntımız olmadığı için modda çok gözle görülür bir fark olmaz. Bunun 4x4 ama hep aktif galiba, Hep değil mi aktif. şu an? Sola He. çıkabilirsin Emre Hoca. Hep aktif. Çünkü burası Bayağı ideal. yolda bozuk hem zaten. Evet.
Biz de kayıt yapıyoruz. Sallanınca olmuyor. Çok zor şartlar altında. Evet. Siz arkada sallanıyor musunuz ya? Biz burada sallanmıyoruz ama. Hafif taş sesi geliyor şeyden. O da herhalde Tamam. normaldir yani. O kadar her arabada geliyor yani bu kadar taş sıçraması sesi. Yani Şurada bir dur kalk yapabilirsin Emre Bey. bak orada geri hold tuşu falan var ya, onları bir deneyebilirsin. Mesela yokuşta durduk. Offroad modunu aldık. Offroad modunu aldın. Freni bıraktığın zaman tutma kaç saniye tutuyor burada? Bıraktım mesela. Şu an bir dakika. Durdun, frenden ayağını çektin. Bıraktım. Hala kaymadı. Bayağı tutuyor. Şu an hiç kaymadı. yani normalde hani böyle 3-4 saniye 5 saniyedir ama Hiç bayağı aynen. Belki de bir dakikaya kadar gidecekti. Şu an offroad Yeterli. modunda ama. Tabii offroad modunda şu an. Bu ne gibi kolaylık sağlıyor offroad? Bozuk yol için mi acaba? Yani bu tabii ki offroad modu daha sert zeminlerde, daha sıkıntılı, kayma riski daha yüksek olan zeminlerde daha iyi bir opsiyon, daha iyi bir tutuş, zemine tutuş sağlıyor. Bu hayalet gösterge sadece PPP pakette var değil mi? Evet, sadece bu paket. Skypack ile bunun arasındaki farklar nedir? Hayalet gösterge, Heh. onun dışında daha küçük bir ekran Skypack'te. Multimedyası biraz küçüktü evet. Koltuklar deri değildi, Koltuklar kumaşlı deri gördüm. değil, bu arada nappa deridir. Evet. koltuklar. Derinin iç kısmı mı oluyor? Nasıl? Derinin iç kısmı mı oluyor? Tersi mi oluyor? Yok şu. Yok, nappa deri şöyle. Ya bu kaplamaya nappa denir. Bunu yapabiliriz. Nappa deri şöyle, normal deri değil, rahatsız etmez. Direksiyon ısındı bayağı. Evet, direksiyonumuz da bu arada ısındı. Onun dışında elektrikli koltuk yok Skypack'te. Elektrikli bagaj yok. He. Bu türlü özellikler yok Skypack'te. Evet. Bir de teknası mı var? Tekna. En bazı da En baz tekna. pakette de Onda Onda da arka park sensörü var. Ekranımız hiç yok. hiç yok. O bayağı bir baz paket. Anladım. Onda da hız sabitleyicimiz, hız sınırlayıcımız, adaptif kontrol. Fren yapacağım ama. Tamam. Bir fren yapıyoruz. Ani fren mi? Evet. Evet. Mucurlu yoldu. Mucurlu yol. Düz durdu bayağı. Emre Başkan alacak gibi deniyor. Vallahi alıcı gözle güzel Şu an Arabanın hakkını veriyor ya. alıcı gözle Evet. gerçekten. Fiyat farkları ve o caziplik konusunda pek bir şey yok ama hiçbir kredi desteği de yok şu an. Ya evet o biraz eleştirilir. Hani Maalesef. sonuçta kendi arabamızı verelim üstüne biraz para ekleyelim alalım desek kredi imkanı çıkmıyor o kadar. Şu an şöyle yani kredinin çıkmıyor olması, kampanyalı kredi olmaması Nissan özelinde Yok sizle alakalı değil tabii canım. Nissan özelinde değil yani birçok firmada şu an birçok marka kampanyalı kredi yapamıyor. Bankaların kredi oranları yüksek. Tabii bankaların çok yüksek kredi oranları var. Ya biz 1.79'lara bile müşteriye söylediğimizde o güzel oranmış diyecek seviyeye geldik şu anda. Fiyatlardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii fiyatlardan bahsedelim. Şu an baz paketi, standart paketimiz Tekna 657.000 lansman fiyatı var. Onun üst paketi Skypack'ten bahsedelim. Skypack 4x2'de 727.000 TL fiyatımız var. 4x4 opsiyonel seçenekte de 760.000 TL fiyatımız var. Bu gördüğünüz Platinum Premium aracımızda da 4x2 modelinde 809.000 TL'lik fiyatımız var. Bu 4x4 olursa dedi bu araçta yani 842.000 liralık. 840. Şu an için evet. Güncel fiyatımız var. Evet, piyasa öyle. Ama araba yani Qashqai'ye bir kalite kattıkları, böyle bir bayağı iyileştirme yaptıkları çok belli oluyor. Evet, evet. Ona yani araca bindiğimizde premium algısını veriyor. Aynen. hissedebiliyoruz. Veriyor. Bu arada müzik açmışken Emre abi ondan da bahsedeyim. Hoparlör sistemi de Bose müzik sistemi var. Şurada Aynen. şeyi fark ettim de bir dakika şuradan bir çıkayım. Şurada hoparlörler geliyor galiba. Şu değil mi? Hı? Yani burada Evet. mesela şu sağ tarafta bir Evet. Yok o şeydir. O, Kör nokta uyarıcısını ve uyarı müzik sisteminin uyarı sesi. vermiş olduğu ses. Aynen öyle. Ses Aynen seviyesini öyle. arttırıp azaltmak için evet. Buradan Üst şuralar siyah kumaşla kaplanmış. Camlar karartılmış cam gibi geldi Arka bana. camlar evet. Evet. Karartılmış arka Evet, camlar. karartılmış camlar var. Şu
Mesela bak bizim önceki kasalarımızda şu cam şöyle hafif yarım açtığın zaman şöyle böyle bozuk bir yoldan geçerken titrer. ses yapardı. Mesela çok böyle titrerdi. Bunda öyle bir titreme görmüyorum. Evet, malzeme kalitesi biraz daha. Yani işçiliği biraz daha premium sınıfa arttırmışlar. yaklaştı. Aynen. Burada güzel. şey var mı? Şu an için yok. Şarj. Var. Kablosuz şarj şu an için yok. Gelecek dönemde olacak. Nissan öyle bilgilendirdi. Bunda yok mu şu anda? Şu an için yok. O ne? Otomatik park. O park özelliği. Park güzelliği var Otonom mı? tabii. O zaman Otonom park. gidince deniyoruz. Otonom park özelliğimiz de mevcut. O zaman gidince İzlenimlerini alalım. ben çok beğendim. Şurada bir dönmek istiyorum. Gidince bir imza atacak gibisin. Şurada bir dönmek istiyorum. İyi geldi. Yani her an altından kaçacak gibi duruyor. Yok Bırak güçlü beni güçlü gideyim çok diyor. evet güçlü araba güçlü. Şeyi çok güzel. Direksiyon, mesela Direksiyon çok his- güzel değil mi? Aynen. Evet. Ben de öyle Yani düşünüyorum. şu hissi çok beğendim mesela. Direksiyon tuttuğun zamanki o his çok güzel. Zaten şu kasis yollarda böyle çok ses gelmiyor. Bence çok güzel. Evet. İşte sağlam çıkıyor. Emre Başkan sendeki Qashqai hangi modeldi? 1.6 Skypack, şey Bir- 1.5 Skypack. 1.5 Skypack sende var. Ferdi hocam sendeki? Bende 1.2 benzinli. 1.2 2015. benzinli var. Benim dizel Bende de var. 1.6 dizel var. Bak 3 Bende de bütün iki- paketlerden var hepimizde de. 5 dizel var 2020 model. Üçümüz de ayrı ayrı test ettik. Test sürüşüne çıktık. Ben kendi adıma bir arabanın gayet sınıf atladığını görebiliyorum. Güç olarak da çok yeterli. 1.3 benzinli olmasına rağmen, hibrit motor olmasına rağmen güçlü olduğunu gördüm az önce test sürüşünde. Sen ne dersin Emre Bey? Ben de çok beğendim. Yani kesinlikle güç olarak 1.3'ten böyle bir şey beklemiyordum. Yani Evet. resmen bastığı zaman gidiyor. Aynen güzel. Ben- Ferdi hocam, Ferdi Başkan da sen de sürdün. Benim araç benzinli, bu da benzinli. Evet. Bendeki 1.2 idi ama Heh. tork olarak Onlar da güçlü. 165 ama bu 270 olduğu için Evet. hissedilir derecede Bir fark var. Ben fark. çok memnun kaldım. Aynen. Gücü yeten herkesin almasını tavsiye ederim. Aynen ben de tavsiye ederim. İç böyle malzeme kalitesinin de filan da bayağı güzel premium seviyeye çıktığını da gördük değil mi? Şuradaki hep eksik eleştirdiğim şeylerin yeni böyle giderildiğini gördük. Buraya bir havalandırma koymuşlar, USB girişlerini koymuşlar. Evet. Kapılardaki trim seslerini azalttıklarını görüyoruz. Yani şu multimedya ekran güzel, TFT ekran böyle hani Hayalet diğer ekran. rakiplerimizde vardı mesela, buna da gelmiş artık hayalet ekran. Onu da görüyoruz. Birçok premium özelliğin geldiğini gördük. Dizaynanın da o karartma sistemi çok güzel olmuş. Evet Aynen, o da var. Otomatik karartma. iptal edebiliyorsunuz. Evet. Aktif halde kullanabiliyorsunuz. O bende de vardı, o premiumda 1.6 şeyde var. Kör nokta uyarısını koymuşlar. Dışarıda aynaya koymuşlar. Normalde şurada kolonun içerisinde ortaydı, Aynada köşede üçgen. olurdu. Güzel o Evet, şekilde zaten ayır. düzgün. Evet. Tabii masaj yaparak gitmesi de çok Koltuk masajı var. Evet. Direksiyon ısıtma var. Yeni bir paralelize gerek yok Adaptif yani. hız sabitleyicisi Emre var. Hocam zaten sesi çıkmıyor. Uykusu geldi sana. Ya şu an arabanın heyecanıyla uykum gelmez ama başka bir yerde kenara çektiği zaman kesinlikle gelir yani. Fiyatları da az önce söyledi Emre Bey zaten. Evet. 760 700 ile 840 arasında. 4x4. Bu üst paketi kaçtaydı? Üst pakette 842 değil. En 4x4. Skypack'inki 763. Heh. 4x2'si 700. 4x2'si 33 bin lira fark vardı arada. 727. Evet. Aynen. 4x2, 4x4 şeklinde. Ama motorları aynı. Tabii motor şansı var. Hibriti işte 1.3 olması falan hepsi Tabii, aynı. Lastik tabii. ebatları aynı. Hibrit olması ne artı sağlıyor? Şöyle Yani yakıtta tasarruf sağlıyor. Yarı hibrit diye geçer. Bu arada ondan da bahsedeyim. Yarı hibrit diye geçer. Sürekli aktif halde motora destek verir. Bu arada Emre Bey de biraz offroad modunda. Evet, Sadece. bunu nasıl giderken değiştirmede sıkıntı Tabii. olmuyor değil mi? Yok hayır. Aktif halde. Şu an Eko moduna mı? Eko modda şu an. Eko modu. spor modu al. Spor modda evet. Ya ben şimdi zengin olunca insan spor moduna evet. Yakıttan yana sıkıntımız olmuyor. Yok, yok.
Tabii canım, yakıttan yana da sıkıntı yok. Bas basabildiğin kadar. Test sürüşünün de güzel tarafı bu oluyor ya. Evet. Asal Otomotiv'e de teşekkür ederiz. Evet, Emre Bey size de teşekkür ederiz. Bu arada İsmet Bey'e teşekkür ederiz. Evet, Emre Bey'in enerjisi de çok güzel. Evet, Rica ederim evet, efendim. evet. Ne demek? Bugün biz daha heyecanlıyız sizler sayesinde. Çok Teşekkürler. Gerçekten bu kadar Qashqai seveni bir arada ilk kez görüyorum. Bende de bu arada 2020 model Midnight Edition var. Geçen sene Ocak ayında. Evet, güzel Oo, paket. o da Evet. güzel. Ocak Güzel ayında kampanya girmişti bilirsiniz. O zamanlar tabii çok ucuzdu araçlar. 373 bin liradan 340 bin TL'ye kampanya girmişti. Midnight Edition. O dönemde de ben satın aldım. O zaman Facebook kullanıyorsanız hemen bizim gruba bekleriz. Facebook kullanmıyorum maalesef. Facebook. Kullanmalısınız. Koy. Kullanmıyorsanız bir gruba davet edin. Evet. Bu arada Family Team'deki arkadaşlara da bir selam söyleyelim. Qashqai Family Team, Emre Başkan. Herkese çok selamlar olsun. Herkese selamlar. Biz test ettik, siz de test edin. Aynen. Çok beğeneceğinize eminim. Ferdi Başkan. Evet, herkese test sürüşüne bekliyoruz. Yeri ve zamanı gelmişken Asal Otomotiv'e, İsmet Bey'e ve Handan Hanım'a teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Aynen. Asal Otomotiv'e teşekkür ederiz gerçekten. Qashqai Family Team, Orta Karadeniz grubu var. Bir de ana grubu var. Qashqai Family Team. Oradaki arkadaşlara da selam söyleyelim. Evet. Herkese çok selamlar. Evet. Bu arada karda deneyemedik ama inşallah Bir koca daha yaparız Evet. alınca. Haftaya bir kar yağarsa inşallah. kar yağarsa Emre mutlaka hocam gelelim bekleriz deneyelim tekrardan. çünkü herkes o performansı gerçekten merak ediyor. Çünkü herkes gruba kar videoları atıyor vesaire falan. Hani bunun şeyini kesinlikle bekliyorlardır. Performansını. Bu arada bunun üzerindeki kar lastiği miydi? 4 mevsimiydi. Yok, Dört 4 mevsim. mevsimde Dört mevsim. yani. He. Kar lastiği yok. Tamam. Geçen 4 mevsimde Yok şey için çıkmışlar sordum. galiba. Hani Tabii, lastik tabii. sesi Aha, fazla dört mevsim. gelmediği içeri. Dört mevsimde Yani çıkıldı. kar lastiğinin Benim denediğim 4 mevsim gün de 4 olmasının mevsim etkisi vardı. vardır. Altında. Evet, videoyu böyle sonlandırıyoruz. Teşekkür ederiz Evet. izlediğiniz için. Görüşmek üzere.